Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir. Farming Simulator 25'e kaldığımız yerden devam ediyorsunuz. Biliyorsunuz ki harita serisine başladım. Birinci bölümü paylaşmıştım. Bu ikinci bölüm harita seçeneklerinde ikinci bölüm olacak. Bu ikinci bölümde kankiler Kanada köyünü diye paylaşmışlar bu haritayı. 3 yıldız almış Amerikan haritalar içerisinde. Avrupa'da değil bu. Buradaki mantıkta kankiler yaşam yerleri yok denebilecek kadar az. Full tarla kankiler. Yani onu da nasıl anlatırım size? Şöyle içeriğine gireyim. İnşaat diyelim. Burası başlangıç noktası. Hemen şurada bir satış alanı var. Şurada bir depo gibi bir yer var. Garaj galiba burası. Onun dışında hemen şöyle bir en dipten başlayalım. Zaten burası haritanın sonu. Şu taraf yok. Tarlalar başlıyor buradan. Burada bir satış alanı mevcut. Burası son. Buradan böyle devam edelim. Sadece tarla kankiler. Yani ben aslında böyle düz yerleri severim. Sevme nedenim de yani ileride hepsini satın alıp mesela şunu yol kenarında böyle küçük bir yer yapmışlar ya aynı şekil. Mesela şuradan çizgi çekerek burayı farklı gerisini tarla yaparım ya da zaten noktalar var. Buraya kendim satış yerleri yapabilirim. Hayvan çiftliği açabilirim. Yani değişik değişik kendi aslında haritanı tasarlıyormuş gibi düşünebilirsiniz bu haritayı. Burada bir inek çiftliği olabilir ya da tarlayı komple iptal edip inek, koyun, başka ne vardı? At çiftliği, domuza girmeyiz. Tavuk çiftliği hepsini burada bir çiftlik alanı yaparız. Kalan yerlere de yani şuralarda evler var ya kankiler. Evlerden ev atabiliriz, sera alanı yapabiliriz. Yani yapılacak çok şey var. Satış noktalarını kendimiz kurup fiyatları kendimiz alabiliriz. Şunlardan istediğimiz yere kurduğumuz zaman pazarlardan hepsinin farklı bize fiyat verecek. Ya bu da pazarı arttıracak demektir. Şurada en sevmediğim şey şunlar. Yani bunlarla da sürekli şunlarla uğraşıyorum kaldırmakla. Ama olsun değer. O da ayrı bir keyfi var. Hemen çok fazla burada oyalanmadan devam edelim. Başka ne var? Gördüğünüz gibi sadece tarla. Burası sonu. Tekrar devam edelim. Yani sadece tarla üzerine kurulu bir harita. Bu tarz haritalar hakkındaki düşünceleriniz ne kankiler? Tam istediğiniz harita bu mu değil mi? Düşünsene hepsini satın alıp ektiğinizi. Yani 8 kişi girmeden burayı şey yapamazsınız. Ekip biçemezsiniz. Burada bir satış noktası var galiba. Burası başlangıç noktası dedik. Bir tane daha merkez. Bir tane merkez var. Orası da burası. Yine satış alanları var. Burada da merkezden kastım o. Yani bir önceki harita daha çok kasaba havasındaydı. O bölümü izlemeyi unutmayın. O videoda izleyip haritanın hakkındaki düşüncelerinizi yazarsanız sevinirim. Bu ikinci harita sırf tarla üzerine. İki harita daha videosu çekeceğim kankiler. Bilginiz olsun. Bu 4 haritadan bakalım hangisi daha iyi, hangisiyle oynamaktan keyif alacaksınız ya da beğeneceksiniz. Yani yorumlarda belirtin ki bunları düşüncelerinizi merak ediyorum. Bak mesela az önce hayvan çiftliğinden bahsetmiştim. Bir tane eklemişler örnek. İnek çiftliği eklemişler. Dediğim gibi yani bu haritada bunlar yapılabilir. Satın alındıkça bir bölüm eklersin. Fabrika alanı yaparsın. Bir bölümü sıralamasına satış alanları ekleriz. Mesela satış alanlarında o kadar güzel modları indirdim ki ben şöyle göstereyim size neler var o modlarda. Şu şekil kafeler var. Yani bunların hepsi ürün alıyor sizden. Hem görsel hem ürün alıyor. Bu şekil. Mesela otel var. Bilmiyorum bu oteli gördünüz mü? Otel hem ürün alıyor hem de otel bir görseli var. Bence bu haritayı bunlarla güzelce doldurabilirsiniz. Böyle satış noktaları var. Daha kafenin çeşitleri var. İki katlı şöyle biraz daha yaklaşım kafeler var. Bunların hepsi sizlerden ürünlerinizi satın alıyor. Yani bu tarz haritaları ben bu yüzden seviyorum. Kendin dolduracaksın. Mesela böyle bir restoran modelleri var. Arka tarafından satış yapabildiğiniz. Mesela bu şekil bir restoran var. Bu içecek üzerine kafe. Mesela şu pizza olması lazım. Aynen bu pizza. Hamburgerci de var yanlış hatırlamıyorsam. Waffle'cımız var. Donald Waffle. Şöyle bir restoran tarzı güzel satış noktaları var. Birçok vardı da bu haritaya gelmemiş hepsi ama olsun bayağı şey yine gelmiş. Şöyle küçük noktalar var. Bunlar da sizden ürün satın alıyor. Şöyle göstereyim hepsini tek tek. Video uzun olmasın. Bunlardan da bilginiz olsun. Böyle bir pazar marketimiz var. Bunlar da sizden ürünler satın alabiliyor. Onun dışında ne dedik? Başka ne yapabiliriz? Seradan bahsetmiştim. Mesela inşa edebilir evlerden buraları doldurabiliriz.
Kendi kasabamızı yapabiliriz. Yani haritaya öyle şey basit olarak bakmayın. Bu ne demeyin. Yani böyle düşündüğünüz zaman bence işlevi olacak bir harita. Herkese çitlerini dönersiniz. Küçük içine kulübe ekleriz. Yani bir tane caddeyi sadece şey yaparız, karşılıklı yaşam alanı, yani uğraşmak, keyif almak isteyenler için. Bir tarafı kafeler caddesi yaparız. Bir tarafı hayvan pazarları yaparız. Yani o haritayı o açıdan bakarsanız bayağı bence güzel bir harita. Yani kendin doldur. Yani kendin pişir, kendin ye diyebiliriz buna. Kendi haritanı kendin inşa et gibi oldu. Yani şu dümdüz olması benim için bir artı. Ben mesela burada ne yaparım? Şu araları birleştirdiğin zaman mesela burayı şuraya baştan sona tek bir tarla haline getiririm burayı. Şu arayı şey yapıp tabii ki düzleştirdiğim zaman buradaki şeyi de dümdüz ayırabilirim. Yani şunları kapatması çok basit. Satın aldıktan sonra şu düzlemesi bunları çok basit. Yani onlar gözünüze çarpmasın. Burası düzlenebilir. Tek seferde dümdüz kocaman bir tane tarla. Düşünsenize burayı tek seferde soya ektiğinizde kaç ton soya verir? Yılda 2 kere eksen Haziran'da satılıyor. Bir Haziran bir Aralık'ta ektiğin zaman yılda 2 kere de var ya, milyonları kaldırırsınız burada. Diğer tarafa mesela buraya ne ekebiliriz? Ayçiçeği ekip yağ fabrikası açtığımız zaman yağ işine gireriz. Buğday ektiğimiz zaman un işine gireriz. Çorba fabrikası var oyunlarda. Gördünüz mü bilmiyorum. Havuç, patates gibi şeyler var. 4 çeşit çorba üretebiliyorsunuz. Onları ektiğiniz zaman buraya yakınlarına da bir çorba fabrikası kurduk mu hop ektiğimiz ürünü çorbaya dönüştürürüz. Yani buradaki bütün eksikleri kapattığımız bir harita bu bence. Şu ağaç bölümleri var. Burası kalabilir. Onun etrafına başka şeyler yapılabilir. Bunun ortasına bir tane villa yapılabilir. Ya da tam otel. Tam otellik. Neredeydi otelimiz bizim? Hemen buluyorum size. Mesela şu oteli buraya dikebiliriz. Bunlar bildiğimiz şeyler. Şaka bir yana. Çok uzatmadan bakalım bu haritada bizim çiftliğimiz var mı? Maalesef çiftliğimiz yok. 1 milyon paramız var. Kendi çiftliğini kendin kur hesabı. Normalde haritalarda çiftlik oluyordu ama burası çiftlik vermemiş galiba. Fiyatlar ne durumda? Satış şeylerine de bakalım. Topraklar. Fiyat. 4 milyon. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun? 4 milyon. Yani sizi bayağı bir uğraştıracak harita kankiler. Mesela şurada bir benzin istasyonu varmış. Mesela bunun karşısından ilk etap oradan mı başlanır? 2 milyon. Oradan da başlanmaz. En ucuz herhalde şu küçükler. 300 bin, 250 bin, 71. Mesela ziyaret ettiği yerin neresiymiş orası? Hemen bir açıp bakalım inşaat yerinde. Ha buralar. Burası tarla bile değil ya. Şurası tarlaymış Allah'tan. Yani en kötü burayı başlangıçta satın alırız. Kendi tarlamızı oluştur dediğimiz zaman şurayı şöyle birleştiririz. Şu ağaçları yer değiştiririz. Şöyle uzunlamasına bir tarla bizi birkaç yıl depoladıktan sonra büyük tarla almak için para kazandırır. Yani bilmiyorum, buradan direkt ikinci videoyu mu geçeyim ya da bu haritada farklı bölüm görmek istiyorsanız yazın. Şimdi burada işlem yapmayacağım çünkü uzun sürüyor. Üçüncü haritamıza geçiyoruz kankiler. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar, geldik üçüncü haritamıza. Üçüncü haritamızın da hemen size ondan bahsedeyim. Şöyle bir haritaya girelim. Yani inşaat moduna, pardon. Şöyle bir inşaat moduna girelim. Size haritayı şöyle bir tanıtayım. Normalde başladığınız zaman bu şekil başlamıyorsunuz. Ben kayıtlı oyunumu açtım. Yani bunu videoda göstermek için size. Şu alanıdan başlatıyor sizi. Haritaya girdiğiniz zaman çiftlik açarsanız eğer buradan başlatıyor sizi. Onun da nasıl başlangıcını bu videonun sonuna eklerim. Ben şu an kendi hazırdaki oyunuma girdim. Buranın sevdiğim özelliği kankiler, buradaki tarlaların böyle büyük olması, daha verimli olması. Mesela şu an işçileri verdim, çalışıyorlar. Burası bu kadar büyük değildi ama mesela iki tarlayı birleştirdim ben. Burada da aynı şekilde iki tarlayı birleştirdim. Arayı şu şekil açtım. Buradaki ağaçlara dokunmadım çünkü engel olmadı bana. Artı bir de burada bir tarlam var. Verimleri çok iyi buranın. Size ondan da bahsedelim. Tek seferde kaç ton mal çıkıyor onu da gösteririm size. Mesela buraya da en son yarım kalmış kafeler ekledim. Aynı tip olsun diye. Burayı 4 tane ekledim. Çünkü boş kalmasın. Araziyi komple satın aldım. Yine bu cadde üstüne güzel şeyler var. Mesela evler yapabilirsiniz. Ben ev yapmayı düşünüyorum ya da satış noktaları ekleyeceğim ki
sattığım ürünün fiyatları hepsi farklı fiyat veriyor. Şöyle marketler, pazar yerleri ekleyeceğim. Artı bir de yine burada ekleyebileceğim şöyle otel görünümlü satış noktaları var. Hem görsel katıyor hem de bunlara ürünler satabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Şurası benim alanım. Şu gösterdiğim çalışma yerleri bana ait. Hemen tekrardan bahsedeyim onlardan. Birincisi burası. Şu an işçi devam ediyor çalışmaya. İkincisi burası. 3 4, 5, 6 tane tarlam var. Hatta şurayı saymadıysam 7. Birçoğunda işçi çalışıyor. Bir sonraki kazandığım paralarla alacağım yerleri söyleyeyim hemen size. Şu alanı satın alacağım. Muhtemelen şurayı şöyle düzlerim. Şunun sıfırından. Şurayı tekrardan şey yaparım. Tarlayı yok edip burayı inşaat edeceğim şeyler ekleyebilirim. Ev ekleyebilirim. Satış noktaları ya da fabrikalar ekleyebilirim ki şuranın devamı gibi uyumlu olsun diye. Bu oyunun içindeki olan yerler. Aynı bu görüntüyü bozmadan yine buradan şu kısımdan keser evleri ekleyebilirim buraya. Burayı da aynı şekil şuradan kesip şöyle birleştirirsek yeter. Şu yol üstüne de yine fabrikalar, evler eklenebilir. Bu tarafa eklemem. Bu tarafa geçtiğim zaman da zaten belki de şu ikisini birleştiririm ya şu parçayı 1 2 3'ü birleştiririm. Şurada göl olduğu için şurayı şunun sıfırından eklerim. Bu taraflara da küçük küçük belki bir şeyler, fabrikalar eklenebilir. Bu taraflara hiç girmem çünkü bozuk şeyleri sevmiyorum. Burasını satın almam. Yaparsam bu tarafları alıp birleştirdiğim zaman verimli güzel tarlalar olur. Şuraya ben kendime silo alanı yaptım. Şurada şeylerim var. Tohumlarım var. Tohumlarımı direkt bunlardan alıyorum. Tek tek alıp uğraşmıyorum. Buraya bir benzin istasyonu kurdum. Bunları modla indirdim. 2 modeli var. Yanlış hatırlamıyorsam neredeydi o? Bir de elektrik istasyonu vardı galiba. Şu küçük zaten vardı. Bir de onun büyüğü vardı. Şu an bu benim yaptığım. Bunun bir tane daha şurada. Elektrik istasyonu da bu şekil. Belki bir tane de bunun karşısına koyabilirim. Hatta param varken sizlerin videonun içinde de bunu ekleyeyim. Karşılıklı olacaksa şöyle olsun. Döndürelim. Yani yol üstünde karşılıklı olur ya. Ya tam karşı olur ya da bir tık çaprazında olur. Şöyle düz yeri nasıl yaparız? Şu nokta biraz daha şöyle içe gelirsek tamam. Güzel bir istasyon oldu buraya. Buraya belki otopark çizgileri atabilirim ya da otopark modu indirip otopark yapabilirim. Ya da şöyle bir şey istasyonlar var. Tartı mıydı bunlar ya? O tarz şeyler ekleyebilip haritayı güzelleştirebiliriz bu şekilde. Burada ne varmış? Tamir istasyonuydu galiba bu yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Bunu böyle ekleyip burayı işlek bir yer haline getirebilirsiniz. Öyle yapabiliriz. Onun dışında yine eklenecek birçok şey var. Evler, modeller var. Yeni evler ekledim. Bu tarz evlerle de süsleyebiliriz buraları. İkinci haritamda bu şekil. Hemen şöyle bir bakalım. Şu tek oynadığım zaman şu 50 metrelik modları ekletiyorum. Çünkü bu kadar tarlaları tek başınıza ekmeniz mümkün değil. Ekiple bazen arkadaşlarımla girdiğim zaman keyifli oluyor. Bu modu kullanmıyorum ama tek girdiğim zaman şu modu kullanıyorum. Onun da şeyi çok basit. Ondan da bahsedeceğim size. Boşta bir traktörüm var mı? Tamam bu boştaymış. Mesela yine bir eklediğim modla şöyle aracın yanına gelip N tuşuna bastığım zaman niye işlemedi? Şuraya gelip bastığım zaman ikisi bir anda ekrana geliyor. Mesela bunu özelleştir diyebiliyorum buradan. Şuradaki 50 metreyi düşürüp standarta çekelim. Ekiple girdiğim zaman standarta çekiyoruz. Çünkü 3-4 kişi girdiğimiz zaman zaten 50 metreye gerek kalmıyor. Ama tek girdiğim zaman bunu 50 metreye çekiyorum. Özelleştir dediğim zaman o tutar alıyor. Buradan da hem boyamasını yenileyebiliyorsunuz hem onarmasını yapabiliyorsunuz. Atölye kurmanıza gerek kalmıyor. Bu modla birlikte. Aracın yanına gidip ne tuşuna bastığınız zaman çok güzel bir şekilde işliyor bu mod. Kolaylaştıran hareketler. Yardımcılardan bir tanesi bitirmiş. Başka bahsetmem gereken faydalı modlardan ne var? Mesela tarlanın ortasında ağaçlar var. Ağacı mesela yok etmek istiyorsunuz. 2 saat kök toplamadır şeydir. Ürünün hangi şey gerekiyor uğraşmayın diye. Mesela normalde şeyler var. Kök yok edici var da bazen yok etmiyor. Şurada varsa göstereceğim görselini. Sap parçalayıcılar. Bunlar her zaman ağacı kökten çıkarmıyor. O tarlada kalıcı gösteriyor. Ama bu indirdiğim bir tane mod var. Bir tanesini hemen göstereyim size. O kadar işime yarıyor ki böyle tarlaları birleştirdiğim zaman. Güç modu Alt S'ye basıp güç modu açılması gerekiyor kankiler. Alt S süper güç açık. Şöyle üstüne geldiğim zaman hop ağaç yok oldu.
Yani kök mök uğraşmaya gerek kalmıyor. Direkt ağacı buradan söküp atıyor. Ha, dediğim gibi güzel arazi var. Ortasında ağaç var. Birleştirmeniz gerekiyor. Bu modda da yok edebiliyorsunuz. Yorumlarda yazın o modun adı nedir? Ağaç yok etme. Hemen size nasıl kullanacağınızı, adı nedir bahsederim. Süper gücün açık olması lazım bu mod için. Hazır gelmişken bu arkadaş da burayı soya fasulyesini eksin. Tamam. Bu benim bir tonluk şeylerim. Romotlarım. Şu an mesela şey var mı diye bakacağım. İçi dolu mu? 18 bin litre var. Yeni satış yapmışım. Mesela bu bitirmiş. 40 bin bunda var. Şu an başka yerden bir şey alacak mıyım ona bakıyorum da. Şu an biçme işim bitmiş galiba. Bu biçer döver makinesini de seviyorum. Bu Lizard'ın kankiler. Mesela içindeki tonajını yükseltebiliyorsunuz. O çok iyi. Böyle büyük işler yapıyorsanız çok faydalı bu. Yani bu biçer döverli ağzı da önerilmesi. Aynı şekilde bu da standart 18 metre o bıçağın 30, 40, 50 diye arttırabiliyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam. Hatta size şöyle gösterebilirim onu. Aynı şekilde yine aracın yanında neye tuşuna basıyorum. Mesela bunun boyaması şey olmuş. 20 bine direkt buradan boyuyorum. Onarması da 35'miş. Onar. Aynı şekil bıçak için de geçerli. Boya. Onarmasını yap. Fabrikaya git. Yanaş. Uğraşmıyorsunuz. Özelleştir diyelim. 50 metre, 25 metre standart. Tamam. Bunda da iki şey mod varmış. 50 ve 25. Bilginiz olsun. Beni mi bekliyorsunuz? Ben de sizi bekliyorum. Nasıl olacak? Şu alan bana yeter mi? Yeter. Şuradan hemen siloma boşaltayım. İçinde 18 bin litre vardı. Onu düşeriz. Bakalım bu kadar tarladan ne kadar ton ürün çıkacak. Bir yandan da sizlere onu göstermiş olayım. Tamam. Bir tanesinin işi bitti. Hemen bunu park edelim. Nereye park edelim? Her taraf bizim olduğu için şuraya park edebiliriz. Burada dursun. Diğer aracımıza geçelim. Bunda da 30 bin litre soya çıkmış. Başka kaldı mı bir yerde toplatacağım? Kalmadı herhalde ya. Hemen bunu da aynı şekilde açayım. Şuraya kendime çok güzel bir ev yapacağım. Çiftlik evi. Ama onun için zaman var. Yine spor arabalar var. Hem Porsche'un hem BMW'nin spor arabaları var. Onları ekleyeceğim modla. İleride en son kendime bir spor araba aldım diye belki bir kapak videosu görebilirsiniz. Para kazanalım, şöyle büyük para. Keyfini aldıktan sonra lüks arabayla kapanış yapabilirim. Yine üst düzey villalar var. Onlardan ekleyeceğim. Yani keyif, ne kadar keyif alsak bizim için o kadar iyi. Aa, şurada bir yer kalmış. Dur gitme. Şurayı biçmemişiz. Orayı da biçelim. 27 bin çıkmış. Bir yandan ben size anlatırken bu arkadaş da bir yandan burayı toplasın. Siyah traktörümün tamam son şeye kalmış. O da burayı bitiriyor. Mavi bitirmiş. Mavi hemen yapılmayan tarlam varsa orayı vereceğim. Mesela yeşil az önce nereyi yapıyordu? Ha, yeşil bu tarafı yapıyor. Siyah o tarafı yapıyor. Tamam. Bu da bu tarafı yapsın. Bu tarafı yapan yok. Bu da buraya soya ekmeye devam etsin bir yandan. Kırmızım burada bitirmek üzere. Yeşil burada bitirmek üzere. Tamam. Biçme olayları bitsin kankiler. Video oradan devam edecek. Evet kankiler, buradaki tarlamızın da biçmesi bitti. Hemen gidelim. Bundaki soya fasulyesini de silomuza ekleyelim. Ekim işi de devam ediyor. Şu an diğer işçilerim orada çalışıyor. Aralık ayındayız. 6 ay sonra büyüyecek bunlar. Yılda 2 kere ektiğiniz zaman bakalım bir yıldaki soyadan gelirimiz ne olacak bu kadar büyük tarlalarda. Onu da görmüş olacağız. Yani para kazanmak bu haritalarda başlangıçta zor olsa da ilk parayı 1 milyona geçtiğiniz zaman kolay. Yani ne kadar çok tarla alıp birleştirirsek o kadar çok para kazanırız. Şurayı da hemen döneyim. Şunu da ekleyeyim. Ekle bakalım. Evet, bir tonu geçti. 1 ton 157 bin litre. İşte bunu çarpı 2 desen 2 ton 300 bin litreyi geçiyor. Onun da bize kazancı bakalım yılda ne olacak onu da görmüş olacağız. Yine sizi bekletmeyeceğim. Çünkü 6 ay geçip
biçme geçmesi gerekiyor. Tekrardan ekilenleri biçeceğiz. Şöyle arabaları yanaştırayım. Tamam. Buradaki tarlamdaki işçim bitirmiş. Hemen şöyle bir devam edelim ki şey kalmış mı? Ekmediğimiz yer kaldı mı? Şu alandaki vardı. Orayı da ektireyim ben. Hatta orayı ben kendim ekeyim. Çünkü orada çalışmalar devam ediyor. Kapatmadan şuradan geçsem sorun olur mu derken bak beni buldular ya. Vallahi beni buldular ya. Bekle bekle. Gerizekalı. En sevmediğim şey yol vermeyen tipler. Hemen şuraya hızlıca şey yapayım da uğraşmayayım ya. H'ye bas, çalıştır, indir, devam ki. Ya şu olay tekken çok iyi ya. 50 metre çapanla tak diye gidecek şimdi. Farming seviyorsanız kankiler hangi haritada oynuyorsunuz? Bu tarz büyük haritaları seviyor musunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Video hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtin. Haritayı nasıl buldunuz? Hangi harita daha elverişli? Hangi harita daha keyifli? Hangisinde tek oynanır? Hangisinde ekiple oynanır? Mesela burada tek oynar mısınız bu haritada? Ya da bu videonun başındaki diğer indirdiğim Kanada haritasından bahsettim kısaca. O haritayı nasıl buldunuz? Paylaştığım birinci bölüm var. Farklı bir köy, kasaba havası katmışlar. Güzel böyle bir evlerden oluşan bir caddesi var. O haritanın şeyi de güzel. O haritayı nasıl buldunuz? Ya da sizin oynayıp da bu haritayı biliyor musun diyeceğiniz bir önereceğiniz harita var mı? Onun dışında hangi haritada seri görmek istersiniz? Yani yorumlarda bunlardan bahsederseniz, yazarsanız sevinirim. Videolar ekipli mi gelsin, ekipsiz mi? Farming oyunlarını seviyor musunuz? İzlemesi mi keyifli, oynaması mı? Önermek istediğiniz oyun varsa açığım ben. Kanalda birçok oyun var, hikaye odaklı. FC26'yı aldım. Ultimate takımı kurdum ama fırsat bulamıyorum. Çünkü oyun alışırken oyundaki yetenekleri unutuyorum. Birkaç maç yenilince hiç video çekmek istemedim. Ultimate'de biliyorsunuz canlı rakiplere karşı oynuyorsunuz. Hani 25'teyken çok vakit ayırıyordum ama şu an 3 vardiyalı bir işte çalıştığım için o zor oluyor. Tekrardan tuşları öğren, defans yapmak, defanstayken arkadaş rakip işte oyuncu arkadaşını çağır onu önünü kapat derken defans yapmak çok kolay olmuyor. El alışması gereken bir şey. Ama üst üste birkaç maç oynarsam onunla da elim alışır. Hepsi 26 Ultimate videolar atarım. Tabii ki o da size bağlı. İstiyor musunuz, istemiyor musunuz? Farming'den devam etmemi istiyorsunuz? Farklı oyun görmek istiyor musunuz? Kanala ben birçok oyunu bir bölüm bir bölüm atıyorum. Bazı oyunlar 2 bölüm, 3 bölüm atıyorum ki hangisini isteyip istemediğinizi anlamam için. Yani yorumlarda bana öyle o şekilde yardımcı olursanız sevinirim. Oyunlar açığım yani önerileri açığım. Siz yazın çekip yapabileceğim oyunsa denerim. Ya da bir sonraki videoda derim ki bu oyunu önermişsiniz ama beceremedim, yapamadım ya da benim şeyime uygun değildi, çekmek istemedim. Ama elimden geldiği kadar zaten kanaldan oynadığım oyunları tarzını görmüşsünüzdür. Bu tarz üzerinden öğrenmek istediğiniz oyunlar varsa lütfen yazın. Yani iletişimde olmak güzel olur. Yani ilk başladığımda 10 abone mi ne vardı? 10-15 galiba. Farming'den başlamıştım. Ya Farming ya RDR2 videosuyla başladım. Farming 22 ile başladım ben. Öyle öyle derken böyle bir 10.000 aboneyi geçtik. Farming'den çok izlenen videolarım oldu. Yani Farming bayağı sevilen bir video. O yüzden Farming videoları çekmeye devam ediyorum. Farming'de ne görmek istediğinizde yazarsanız yani yönlendirirseniz beni sevinirim. Ben bu haritaları çekiyorum ki sizlere fikir olsun diye. Oradan bir iletişime geçelim. Beğendiğiniz, hoşunuza giden harita varsa o haritalar üzerinden bir seriye başlamak. Yani tek de olur, ekip derseniz ekip arkadaşlarıma da haber veririm. Ekipli olanlar haftada bir, ekipsiz olanlar benim kendi çektiğimde haftada 2 video çekebilirim. Farklı oyunları da yazmanız benim için yeterli kankiler. Bu kadar konuşma yeter. Dur kapatma. Şurada bir tane yer daha kalmış. Tamam kankiler ben burayı ektikten sonra bir 6 ay uyumaya gideceğim. Çünkü 6 ay sonra bunlar büyüyecek. Haziran ayında da zaten bunların satışı var. Yılda 2 kere ekmekle bakalım bu 5 tarla. 5 tarla mıydı? Yeniden sayalım hemen. Tarlalarımın net boyutunu da göstereyim. Şu birinci tarlam. Buraya kadar geliyor. Bunu tabii ki ben düzledim. Şey yaptım. Eklemem gereken yerleri ekledim. Ee, Bu ikinci tarla. Zaten şunlar ikisi birleşikti. Sonradan vazgeçtim, ayırdım. Farklı tarla yaptım. Bir 2 3 4 tarlam burada var. Ayırma nedenim de ileride açacağım fabrikalar var. Yağ fabrikası, un fabrikası.
Onun dışında birkaç fabrika daha var. Çorba fabrikası var. Onlar için ayrı şeyler ekmek gerekiyor. Ayçiçek, buğday, havuç gibi, patates gibi. O yüzden bu tarlaları ayırdım. Sonra daha tekstil işine gireceğim burada. Pamuk üretmem lazım. Sonra koyun çiftliği açacağım. Şu alanı satın alıp buraya bir koyun çiftliği yapmayı düşünüyorum. Oradan yün gelmesi için. Hem yün gelecek hem şey olacak burada. Dikimhane ve terzihaneydi yanlış hatırlamıyorsam. 2 tane fabrika kuracağım. Başlangıçta 2 ama ne kadar çok koyun ve pamuk ekersem ekim nereden çıktı? Dikiş ve üretim fabrikalarını böyle 3'er 4'er tane kurmayı düşünüyorum. Ne kadar çok o kadar çok tişört üretiriz. Tişörtlerin satış şeyi de çok iyi. Ne demiştik? 4 tane burada var. Bir 2 3 4. Bu beşinci tarlam burası. Şu küçük yer başlangıçta satın aldığım 6. yer, bu da 7. Değil mi? Doğru saydım. 5 bu tarafta, 2 de burada, 7. Şu alandaki tarlalarımın bir yıl içindeki verimini göstereceğim ve bir yıldaki soya fasulyesinden ne kadar kazandığımı göstereceğim. Yine kazandığım paralarla yine yeni yerler alıp oraları birleştireceğim. Bir sonraki hedefim muhtemelen şurası olacak. Burayı alıp dediğim gibi bir koyun çiftliği kuracağım yün için. Şurayı satın alıp burayı bir kocaman bir pamuk tek tarla yaparım. Şu ağaçları keserim. Tek tarla haline getirip burayı full pamuk ekeceğim buraya. Yılda 2 kere de bakalım kaç ton pamuk verecek. Yetmezse şu karşısını satın alırım. 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5 tarlayı da birleştirdiğim zaman şu iki devasal tarlada 2 kere pamuk eksem bana yeterli olur uzun bir süre. Pamuk ihtiyacımı görür. Onun dışında başka bu tarla üzerinden söylemek istediğim bir şey var mı? Benim yok ama sizin öğrenmek istedikleriniz varsa yazabilirsiniz. Tarlalar, haritalar nasıl? Böyle büyük tarlalar seviyor musunuz? Ben bu şekilde düz şeyleri bayılıyorum ya. Bilmiyorum. Sadece ben mi böyleyim de siz öyle misiniz? Şuraya kendime dediğim gibi çok güzel bir çiftlik evi kuracağım. Çit falan çekeceğim, havuz yapacağım, uğraşacağım. O işte en son bit şeyinde yapacağım bunu. Buradaki bu haritada işim bittiğinde. Çünkü modlarla güzel villalar var. Spor arabalar var. Böyle 5 bin 6 milyon alınacak arabalar var. Porsche'lar, BMW'ler. Onlardan alacağım. Yani bu haritadaki en son finalimi o şekil yapmayı düşünüyorum. Bundan sonra bir çiftlik var. Oradaki çiftlik harita var. O haritadaki çiftlik daha hoşuma gidiyor. Daha böyle şey kasaba köy havası veriyor. Zaten o videoyu geçtiğim zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ekim işi bitmek üzere kankiler. Buraları keserim ben. Zamanınızı çalmayın fazla. Zaten geriye bu kaldı. Bundan sonra Aralık ayındayız. Haziran'a kadar yatacağım. Zaten ayında bunların hepsi büyümüş olacak. Hasat hazır olacak soya fasulyelerin. 2 yıldaki toplam 2 tonun üstünde soya fasulyem olmuş oluyor. Yani satıştan bir yılda ne kazanıyoruz soyadan onu göstereceğim. Sonra diğer video uzun olmazsa diğer haritayı çekeceğim. Yoksa o haritanın bölümü de pazartesiye kalır. Uzun tutmam galiba. Muhtemelen pazartesiye de kalabilir. Bu iki haritayı tanıtımı olur bu video. Dördüncü diğer hoşuma giden az önce bahsettiğim köy kasabaya benzeyen haritanın videosu da pazartesiye kalır. Siz yorumlarda yazın. Başlangıçta dediğim gibi hangi oyunu görmek istersiniz, hangi haritayı oynamak istersiniz. O konuda bana yardımcı olursanız sevinirim. Şimdi videoyu burada kesiyorum. Evet kankiler 6 ay geçti. Haziran ayına geldik. Ekimlerimiz hasata hazır. Bakalım aynen hasada hazır. Şimdi gidelim 3 tane yan yana biçer döverim var. 2 tanesini işçiye verin. Bir tanesini de ben başlayayım. Mesela şu büyüğe bunu verin. Ya da bunlar şimdi 2 saat o büyükleri yapamaz. Büyükleri ben alayım. Küçükleri bunlara verin. Şu küçük yerden bu başlasın. Başla kardeşim. Lan o tarlanın içinde kalmış dur. Tarlanın içinde unutmuşuz. Traktörü. Yürü yürü yürü. İşçi hemen bırakıp kaçmış arkadaş ya. Kendime şöyle 3 arabalı yol yaptım nasıl ama trafik olmasın diye. NPC'ler giremiyor buraya da olsun. Geniş yol her zaman iyidir. Geniş geniş kendim buradan sürüyorum. Lan hatta diyorum ki video başında nereden çıktı? Yani diyorum ki şuralara birkaç tane satış noktası yapayım. Şuralar boş ya. İçlerinden iyi fiyat veren olur. Hasat edeceğiz şimdi ya. Satacağız ya. İyi paraya satalım ya. O zaman şöyle yapalım. Şunu da hemen vereyim. Bu da buradan başlasın. Ben de o sıra şuralara birkaç tane satış noktası yapayım. Başla kardeşim sen buradan. Gel kankim sen de.
Mesela onu oraya verdim. Onu bir yana verdim. Bunu da en sona vereyim. Bir daha oraya çekmekle uğraşmayayım. Bir yan kaydırırız ikisini. Sen git bakalım en sona. 70 kilometreyle gidiyor da hiç onunla gidiyor gibi ya. Gerçi bu Lizard'ın biçer döveri 240 kilometreye kadar attırabiliyorsunuz motor gücünü. Bilginiz olsun. Ben 70 kilometrelik olanı seçtim motor gücü. Benim işimi görüyor. 240 ile burayı 10 saniyede bitirirsin de aralarda hep şeyi bırakıyor. Net hasat etmiyor. Çünkü tarlaların böyle dümdüz olması lazım. Ki düz görünse de hafif bir eğim var. Oradan sekti mi biçer döver parça parça bırakıyor. Onu da ben sevmiyorum. Yani o tarz şeylere takıntılı biri olmasam yapar geçerdim de neyse. Şimdilik kankiler ne dedik? Şuralara bir iki tane bir yer yapalım. Mesela şuraya 4 tane yapmışım aynı model. Bunlar satış noktaları. Diyorum ki şunun arkasına neredeydi benim satış noktalarım? Hangi iki modeli yapmışım? Bir ona bakayım. Bir de yeni modellerimde ne var? Şunu yapmışım. Bir de şunu yapmışım. Bir de bu var. Bu da tavukçuydu galiba. Tavukçu muydu bu ya? Asya yemekleri. Tamam, Asya mutfağı. Aynı şekil mesela bunun şöyle arada böyle boşluk bırakarak bir eşit olsun. Traktörle oradan rahat dönmek için 2. Ne demekten müsaade yok. 3. Bu da 4 olsun. Başka ne varmış? Bu neymiş? Şöyle düz bakalım. Bu da bir restoran. Aynen restoranmış bu da. Bunun satış yeri de arkasında kalıyor. Onun yanında. Bunu da şöyle mi çevirsek? Karşılıklı bir cadde gibi. Aynen. Bunların ikisi de böyle baksın. Arada boşluk olsun. Yapacaksın arkadaşım, yapacaksın. Beni zorlama. 2. Bundan 3 tane aynı hizaya geliyor. Tamam. Bir de böyle bir yer var. Bu ne satıyormuş? Ah, dondurmacı. Onunki arkaya bakıyor ya. Bununki de bu tarafa baksın. Bundan da şu boşluklardan bir, 2, 3. Görüntü nasıl duruyor? Fena durmuyor. Güzel. Neymiş bu? Kafe. Bu da kafeymiş kankiler. Kafede şu tarafa baksın. Bundan da aynı şekilde şöyle payımızı vererek şu bir. Şöyle göz hizası, ben gözde şeyime güvenirim. Şu iki. Şu dört. Abi net ya. Resmen gözlerimle dümdüz şerit çizdim ya. Bu neymiş? Pizzacı. Satış yeri nerede? Yanda kalıyor. Bu da bu şekil uzunlamasına yapayım. Bundan da 3 tane yeterli olur. Şöyle bir hafif düzlük verelim. Bir, 2. 2 tane mi sığdı? Neyse pizzacı 2 olsun. Bir yandaki neydi? Bir yandaki şunun aynı mıydı? Aynı. Tamam. Bir alta geçelim. Donald Waffle. Donald ve Waffle nereden satıyor? Şuradan satıyor. Bunu da bu şekil mi yapsam Donald'cıyı da? Şöyle caddede üstüne bakıyor gibi dursun. İkincisi de ikinci şubesi de burada olsun. Çok mantıklı. Hem alan boş durmuyor. Hem böyle bir cadde sokak gibi düşünebiliriz. Düşündük, yaptık. Bana bir tane de market pazar lazım şu. Market pazarı da nereye yapalım, nereye yapalım? Mesela caddenin bu tarafına silolarımı da şey olsun. Böyle bir görseli de bozmaz. Bir tanesini buraya yaptım. Bundan iki tane gider mi? Ne diyorsunuz? Yok, iki tane gitmezmiş. Ee, Şu küçük satış noktaları var. Bazen bunlar yüksek para verebiliyorlar. Bu neymiş? Şekline bir bakayım. Yok ya, bu hoşuma gitmedi. Bu ev ne satıyor? Ha, fırın. Bu fırın. İleride un fabrikası açacağımız zaman bunlar şey yapacak. Mesela fırını hani kasabamızın, köyümüzün fırını olsun diye şöyle caddeye sıfır bir tane fırınımız olsun. Fırınımızın yanına benzer restoran galiba bu. Bu da ürün alıyor. Bunu da arada birazcık şöyle boşluk bırakarak şöyle sıfır, tam sıfırda yapmadan şöyle bunu yapsam bence şöyle güzel bir görüntü sağladı kankiler. Şurayı boş bırakacağım ki buradan rahatlıkla tarlaya girebileyim. Bu tarafa doğru devam edeyim. Yine aynı şekilde şu bizim Donald. Buraya ekleyebilirim. Donald'ın yanına pizzacı ekleyelim. Hatta restoranın şeyini nerede? Ah, şu şekil baksın. Güzel. Bunu da bu şekil yaptım. Diğer kafemiz de aynı şekil caddeye bakacak şekilde şöyle dursun. Onun dışında dondurmacımız var. Dondurmacının şeyi o da bu şekil bence fena durmaz.
Dondurmacı da bu şekil olsun. Restoranın ön tarafı bu taraf mı? Tabela şurada ya. Bence önü budur. Şu da restoran olarak güzel. Onun üstündeki neymiş? Bu da galiba yine bir restoran. Satış yeri şöyle kafeymiş kankiler, bu da yazıyor zaten. Şu şekilde yapalım. Yanına bir Çin restoranı yapalım. Onun yanına diğer satış noktası var ama bu ön tarafa bakıyor. Bu hoşuma gitmedi. Tamam, bu kadar yeterli ya. Bu da olmasa da olurmuş. Tamam, şimdi geldik yumuşatmaya. Çünkü şuralarda biraz çıkıntı yapanlar oldu diye gördüm. Şunu belirginleştirelim bir tık ki aradaki şeyleri görelim. Mesela şu. Bu biraz yamultmuş. Küçültelim. Gerek yok. Kötü durmasın. Traktörümüz burada sekmesin. Mesela şurada da hafif çıkıntımız var. Onu da bu şekilde düzlemiş olalım. Görselimiz bozulmasın. Gerek yok. Şu biraz çıkıntı yapmış. Müsaade ettiği kadar hemen şunları da, toprak sahibi sen değilsin. Allah kahretmesin seni. Toprak sahibi benim. Şurayı bana düzelttirmen lazım. Neyse. Yıkıp geri alıp şey yapardım da uğraşmak istemiyorum. Şöyle girebildiğimiz kadar girelim. Maksat kötü gözükmesin. Geldik şimdi bunu boyamasına. Ben buraya şu taşı mı yapmışım? Aynen. Şunu büyüt abi. Büyüt büyüt büyüt. Şunu sıfırına bulaşmadan şuradan düz bir şekilde giderse. Bunlarda yokmuş gerçi. Tamam. O kadar gitmeye gerek yok. Sadece şunlar da var. Bunda var mı? Bunda da yok. Şurada var. Şurayı halledelim. Bunda var. Onlar da yok. Tamam. Şimdi gidelim şuradakilerine. Buradakilerden iz bırakan olmuş mu? Hemen şunların da altındaki izi kaybedelim ki şeyi bozmasın. Renk uyumunu bozmasın. Bunlar da yok. Burada yamuk olan var mı? Galiba burada da ufaktan şöyle araları geçersem yeterli olur. Para gidiyorsa yamukluk var. Para gitmiyorsa engellememiş demektir. Para gitmediğine göre tamam. Şimdi sen bitirdin. Hemen hemen gel senle nereye başlayalım? Şu an nevrim döndü. Neredeyiz biz? Ha, tamam. Tamam, bu tarafa doğru gideceğiz. O kadar çok tarla şey var ki bak, burayı bırakma. Bunu hiç işçi şey yapmayayım. Bununla ben devam edeyim. Diğer ikisi çalışıyor mu? Bir onlara bakacağım hemen. Bitiren var mı? Bunun daha var. Bunun az kalmış. O zaman şöyle yapalım. Ben bunu işçiye vereyim. Tamam, bu başladı. Az kalan neredeydi? Tamam. Aynen. Bunu da işten çıkar. Çalıştır. Bunu da ben devam edeyim. Hemen buradan diğer tarlalara ben kendim geçeyim. Zaten bundan sonra da geriye satış kalacak. Buradaki tarlayı birine verdim mi ben? Burayı yok, birine vermemiştim. O zaman ben buradan devam ediyorum kankiler. Hemen hızlıca burayı bitireyim. Bilmiyorum, bu tarz şeyleri, biçme şeylerini izlemeyi seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Onları bana yorumlarda yazın ki çok kesmeyeyim. Ben genelde buradan mesela başlıyorum ya, sonuna doğru tekrar videoyu devam ettiriyorum. Ama kesmemi istemezseniz yazın, izlemeyi seviyorsanız. Çünkü bazen öyle bir nokta oluyor ki yani konuşmayı bırakıyorum, sadece şeye odaklanıyorum. İşte biçer döveri kullanıyorsam biçmeye, ekim yapıyorsam ekime, o konuşmuyorum ya, o da videoda şey hoş durmuyor. Sadece oyunun sesi var. Kaptırmış gidiyorum. Yani öyle kaptırıp gitmemek için öyle ufak ufak kesmelerim oluyor. Ama diyorsanız ki kesme, konuşma, oraları biz görmek istiyoruz. Benim hoşuma giden o. Full şeyini de bir sonraki bölümlere de bunu yansıtırım. Ama dediğim gibi bunu belirtmeniz lazım ki ben ona göre devam edeyim. Ona göre de kendimi geliştireceğim. Nasıl istiyorsanız o şekilde devam edelim. Mesela az önceki yaptığım şeyleri, satış noktalarını normalde oynarken siz de o şekil yapıyor musunuz, yoksa oyunun içindeki satış noktaları yetiyor mu size? Yani aklınıza gelip yapıyor musunuz bu şeyi? Yapıyorsanız birer tane mi böyle benim gibi abartıyor musunuz? Mesela ben bazen şey yapıyorum. Yani bildiğin kendi kasabamı yapmaya çalışıyorum. Boş yerlere evlerden bir site yapıyorum. Mesela ev modelleri var. Oradan bir 5 tane ev belirliyorum kankiler. Bir sırayı full aynı ev yapıyorum. Onun bir arkasını farklı bir ev
seçip aynı sıradan ondan gidiyorum. Aralara böyle otel falan atıyorum. Modlarla indirdiğim merkeze konacak şeyler var. Onları ekliyorum. Yani onları böyle içerik içerisinde görmek istiyorsanız yorumlarda belirtin kankiler. Ben sizler için nasıl yaptığımı bir şey yaparız. Mesela buraya sıfırdan başlarım bu haritayı sevdiyseniz ya da haritalardan hangisini sevdiyseniz yazın. O haritada seriye başlarız birlikte. Kazandıkça, satın aldıkça nasıl kasaba havası veriyoruz birlikte görmüş oluruz. Bilmiyorum ya, o tarz uğraşmak hoşuma gidiyor benim. Ama ben biraz şey takıntım var ya, şu düz tarla birleştirme. O yüzden her haritada şey keyifli oynayamıyorum. Mesela bu haritayı seviyorum. Bu haritadan keyif alıyorum. Çünkü tam istediğim tarlalar var. Geniş geniş. İstediğim gibi alanı kullanabiliyorum. İstediğim şeyi yapabiliyorum. Mesela işte tişört işine gireceğim zaman bir alana hem ahır açacağım, koyun ahırı. Hem oraya fabrikalar kuracağım. Hem pamuk tarlalarımı kafamda kurdum. Yani birçok şeyi artısı oluyor. Böyle büyük haritaları seviyorum yani. Bu haritayı ben çok seviyorum. Dördüncü haritayı çekeceğim gün. Asıl o haritanın da şeyini çok seviyorum. Çiftlik ortamı yani kasaba ortamı hoşuma gidiyor. Yani yapan güzel yapmış. Güzel şeyler, detaylar katmış. Videonun başındaki Kanada haritası da bana şey havası verdi demeyeyim de nasıl anlatırım bunu. Hemen orada bir proje canlandı kafamda. Sadece tarlalardan oluşuyor ya. Alacaksın, ekeceksin, alacaksın, ekeceksin. Paraya kazandıkça kendin şekillendireceksin haritanı. İşte otel vardı gösterdiğim gibi. Onun çeşitleri var. Daha ne eklenecek binalar var kankiler. O kadar güzel modlar şeyler var ki. Dediğim gibi siz o şekil videolar, o şekil içerikler istiyorsanız yazın ki güzel güzel içerikler çıkarmış olurum. Ben haritaları tanıtıyorum. Beğendiğiniz bir tanesini yazın sıfırdan. Haritayı nasıl canlandırırız? Neler yapabiliriz? Bildiğin City Skylines Farming karışımı bir şey olacak. Yani bunu sizler için yaparım. O tarz şeyler çekmek isterim. Ama sizler dediğim gibi bunu yorumlarda belirtirseniz mutlu olurum. Yani yorumlarda iletişim kura güzel içerikler çekeriz. Aynı çocuk gibi böğürüyor bu kediler ya. Cam açmaya gelmiyor ya. Evet kankiler burası da bitti. Hemen şurayı da toparlayalım. Tamam. Şunu kaldır. Hemen bunu da römorka boşaltalım. Bakalım iki araçtan toplamda kaç milyon para kazanacağız. İki tane römorkum var benim. Yani yılda iki kere ekim biçme yapıyoruz. Bir yılda soyadan ne kazanacağız? Diğeri de sanırım bitirmek üzeredir orayı. Onun da bir turu kalmış. Zaten ben gidip bunu boşaltana kadar o da orayı tamamlar. Sonra satışımızı yaparız. Videonun sonuna gelmiş oluruz. Dediğim gibi kankiler yorum yapmaktan çekinmeyin. Yani yorum yapın kankiler. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtin. Harita hakkındaki düşüncelerinizi, ekiple oynanır mı oynanmaz mı, nasıl buldunuz, sizin oynadığınız farklı haritalar var mı? Yani bunları yazarsanız sevinirim. Videonun geçmiş dakikalarında bahsettiğim gibi güzel modlar var kullanabileceğim. Seri olarak görmek istiyorsanız yazın. Onları da indirelim. Kendi kasabamızı oluşturalım. Onu da seri halinde getiririz. Şu an ekici şeyleri hiç uğraşmayayım. Onları kayıt dışı yapabilirim. Bu bir tanesi dolmuş. İçeride şey kaldı mı? Daha dolduruyor mu? Bu daha dolduruyor. Daha 300 bin litre var. Ne diyorsun ya? O da kaymış mı şeyi ya? Neyse. Tamam bu da bitirmiş. Ben de bunu bir arkadakine hemen aktarmasını yapayım. Bakalım 2 römork 2 tondan fazla olması lazım. Gerçi 2 tondan fazla ama römorklar bir ton aldığı için bunun içinde kaldı mı? Birazcık kaldı. Tamam. Yapacak bir şey yok. Onu da siloya aktarımını yaparız. Burası ne durumda ya? Aman tam da şeye mi denk geldik? Geçiş yok mu? Tamam bu da bitirmiş. Tamam 2 ton şeyimiz hazır. Hadi bakalım kankiler satış başlasın. 2 ton soyadan çıkabilecek miyiz oradan? Nereye takıldın? Yapma be. O zaman bir süper gücümüzü kullanalım ya. Şunu birazcık şöyle alayım. O biraz havada kaldı. Şöyle ileri gidersem düzelir diye tahmin ediyorum. Tamam. O kadar şimdi satış noktaları kurduk. Yanlış şeye bastım pardon. Satış soya fasulyesi. Gördünüz mü? Hepsi çıkmaya başladı. Hepsi burada. O kadar çok kurumuşuz ki şimdi en yüksek hangisi satıyor? Şimdi onu nasıl anlayacağız? En üstteki 3529, 3536 gördüm. 536'nın üstünde var mı? 39 var. 579, 579'un üstü var mı? 594 var. 5, 600, 614 var. Var mı arttıran? Evet kankiler en yüksek veren
Şurası 327 metre yeni kurduğumuz yerlerden biri. Bunu işaretleyelim. Yani bu kadar şeyi kurmamızın faydaları. Hem görsel amaçlı güzel oldu. Hem o boş alanı doldurduk hem de ürün satacağımız zaman yüksek fiyat veren yerlerimiz oldu. Şuraya bak ya. Hangisiymiş o? Kafelerden birisi veriyor. Tam şu nokta. Şimdi hem onu nasıl boşaltacağım? Tamam. Önce bunu boşaltayım. Üf, paraya bakın. Para nasıl akıyor ya? Burayı kesmeyeceğim. Böyle paranın yükselmesini izleyelim ya. Zaten 3 küsürdü. 4 milyon oldu. Daha da %87'lerde daha iniyor. Tahminimce 10 milyonu geçer miyiz ya? 2 ton soyayla 10 milyon. Büyük vurgun. Rekabeti arttırmamız iyi oldu ya. Böyle güzel teklifler alıyoruz. Evet, 6'yı gördük mü? 6'yı gördük. %60 daha var. Yani fazla fazla yapmanın faydaları. Evet, bitmek üzere. 3 milyon 615 bin, bir de çevre puanı aldık 60 bin. Yani 3700 diyebiliriz. 3 milyon 700 bin. Şimdi geldik ikincisine. İkincisi geri geri sığdı mı oraya? Şöyle bir geri geri, yok. Dönmüyor. Şuradan dönüp geleceğim. Şöyle G ile ikincisine geçeyim. Onu geçmeyi unutmuşum, şimdi fark ettim. Şöyle düşmeden, ters dönmeden tekrardan oraya gidelim. İkinciyi de satalım. Allah, fiyata bakarken var ya, kaza yaptık. Neyse. Yolu kapatacağım ama olsun. Yapacak bir şey yok. Bu kadar parayı kim kazanırsa yolu kapatma hakkı vardır. Kardeşim, satış işlemi var. Kusura bakmayın. Evet, satışımız başladı. 7'yi geldi. 7'yi geçecek. Yani 10 milyon diyorum ya. 10 milyonu görürüz. 3 milyon benim kendi param vardı zaten. 7 milyon. Güzel kazanç elde etmiş olacağız ya. 8 oldu mu? Evet, 8 de oldu. Daha %70'ti. İkincisi daha mı hızlı boşaltıyor ya? Oğlum, 10 milyonu görmeyecek gibi ya. Şu an durdurup yorumlar yazın. 10 milyonu görecek mi görmeyecek mi? 9 milyon oldu. Hadi bakalım, hadi bakalım. %37, 38, 36, 9 milyon, 9,5 milyon oldu. %25 kaldı. Hadi bakalım. 10 milyonu görecek ya. 10 milyonu geçti. Ama 11 olur mu 11? Yok, 11 olmaz. 10,5, hadi 10,5, tamam, 10,5'u gördük. Çevre puanı verdi mi? Yine çevre puanı verdi. Bekleyin kardeşim. Bekleyin, çıkacağız ya. Hanginizin hesabında 10 milyon para var? Köpek. Hah, hadi. Ne caz yaptınız ya. Kankiler, videonun sonuna geldik. Şimdi tekrardan şuradan mahalle kayıtlarımızı açalım. Satışlarımıza bir bakalım. 7 milyon 231 mi? Bunu da eklersek 7 milyon 350 bin civarında bir para kazanmış olduk. Güzel para. Borcum var mı ya benim? Yok, iyi, borcum yokmuş. Eksileri görünce borç mu var sandım da. Güzel para, 7 milyon. Tamam, evet kankiler, videonun sonuna geldik. 7,5 milyon para kazandık bir senede. Gördünüz. Haritanın düzeni bu. Daha satın almadığımız yerlere rağmen bu kadar para kazandırdı. Bir de sadece soyayla ekip biçerek bir yılda bu parayı kazandırdı bize. İstediğin ekipmanı, istediğin araçları, şeyleri alabileceğimiz bir harita burası bence. Yani güzel, büyüme açısından da güzel bence burası. Şurası pembeli nokta, zaten benim mağazam. Araç burada dursun. Dediğim gibi dördüncü haritayı da pazartesiye yetiştirmeye çalışacağım. Pazartesi, çarşamba önümüzdeki hafta. Bunu hemen 1-2 gün içinde atacağım, editlemesini yapıp. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Harita hakkındaki düşüncelerinizi lütfen yazın. Hangi haritada içerik çekmemi istiyorsanız onu da belirtin. O haritada da güzel bir sezona başlayalım. Güzel bölümlerimiz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.